Herkese merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hem çok ekonomik hem tadı damağınızda kalacak çok lezzetli bir tatlı tarifi vereceğim. Tarife başlıyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. İlk olarak 100 gram tereyağını ocağa aldım. Ve tereyağı iyice eridikten sonra üzerine 1 su bardağı un ekliyorum. Unu yaklaşık 4-5 dakika kadar karıştıra karıştıra kaşığın arkasıyla ezerek orta sıcaklıktaki ateşte kavurdum. Ve şimdi üzerine 1 litre süt ekliyorum. Topaklanmalar olur diye hiç korkmayın. İşte size bunun da bir örneği. Benimki topaklanacak ama daha sonrasında harika bir kıvam aldıracağız ona. Ve şimdi üzerine 1 su bardağından biraz eksik toz şeker ekliyorum. Yine tarifimin gram ölçüleri de ayrıntılı ölçüleri açıklama kısmında yazacak. Şimdi blenderla ocaktan almadan önce güzelce çırpıyorum. Kıvamını gördünüz, ne kadar güzelleşti. 1-2 dakika kaynattıktan sonra ocağın üzerinden aldım. Sizlere kıvamını daha yakından göstereceğim. Gerçekten harika oldu. Ocağın üzerinden aldıktan sonra da böyle hızlıca birkaç kere karıştırdım. Ve şimdi istediğiniz büyüklükteki bir borcama, çok büyük olmasın, orta büyüklükte bir borcama dökebilirsiniz. Üzerini spatula ile düzelttim ve tatlımı bir kenara alıyorum. Şimdi üzerinin karamel sosunu hazırlıyorum. 1 su bardağı, yani 200 mililitre suyun üzerine tepeleme 1 yemek kaşığı nişastayı koyup karıştırdım. Ve şimdi ocağa aldığım tavaya yarım su bardağı kadar toz şekeri koydum ve karamel haline gelene kadar hiç dokunmuyorum. Sadece eriyen kısımların üzerine şekeri bu şekilde dağıtıyorum. İnanın karameli de zaten çok ekonomik. Suyla yapacağız ama lezzetine doyamayacaksınız. Erimeye başladıktan sonra spatulamla karıştırdım ve yarım su bardağı suyu yavaş yavaş döküyorum. Bu aşamada ocağın altını kısın lütfen. Şeker güzelce eriyecek birazdan. Şeker iyice eridikten sonra üzerine hazırlamış olduğum nişastalı sulu karışımı ekliyorum. Sürekli kaynayana kadar karıştırdım. Ve karamelim kaynadı. Kaynadıktan sonra üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Vanilyayı da karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıp karameli ocaktan alıyorum. Ve karamelim hazır. Şimdi tatlımın üzerine karamelimi güzelce döktüm. Her yerine eşit bir şekilde yayıldı zaten. Ve şimdi tatlımı soğuması için bırakıyorum. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında bir 3-4 saat bekletmenizi tavsiye ediyorum. Ve buzdolabında bekleyen tatlımın üzerini süsleyerek servis edeceğim. Ben üzerini süslemek için pasta süsü tercih ettim. Siz istediğiniz şeyle üzerini süsleyebilirsiniz. İsterseniz hiç süslemeden de tüketebilirsiniz. Hem çok basit bir şekilde 5 dakikada hazırlayacaksınız, hem de inanın sizden tarif isteyecekler. O kadar lezzetli. Lezzetine garanti verdiğim tariflerden biri. İşte final. Gerçekten mükemmel görünüyor. Her zaman söylüyorum, görüntüsü lezzetinin garantisi. Benim eşim sütlü tatlıları çok fazla sevmez ama inanın o bile bu tatlıyı çok ama çok sevdi. Çok harika görünüyor ve tadına bakmak için inanın sabırsızlanıyorum. Bu tatlının tadına
Tuğçe sizler için bakmak istedi ve ben de onu kıramadım. Şimdi Tuğçe'ye vereceğim ve tadına bakacak. Bu arada ben de hemen tadına bakıyorum. Çok güzel olmuş. Tuğçe'den onayı aldık. Sizler de deneyin, lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.